Edvido markaların, kurumların, derneklerin, kişilerin, yani kısaca özetlemek gerekirse proje sahiplerinin reklam, pazarlama ve yazılım projeleri için kendilerine en uygun dijital ajansları ve yazılım firmalarını bulabildikleri bir platform. 19 binin üzerinde kullanıcı tarafından kullanıldı ve aktif olarak 300'ün üzerinde ajans ve yazılım firması abonesi bulunuyor. Bugüne kadar 270'ten fazla ajansa en az bir anlaşma yaptırdık ve 3 milyon doların üzerinde GMV'si bulunan bir platform. Platformumuzu Binance, Eczacıbaşı, Ülker, Arçelik, Decathlon, Zorlu Enerji, Cumhurbaşkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli iştirakleri kullandı. Yani biz her büyüklükten, her sektörden proje sahiplerine uygun çözüm ortağını bulabiliyoruz. İsmim Mert Osmanoğlu, Edvido'nun kurucu ortağıyım. 11 Kasım 1995'te Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde doğdum. Çerkezköy biraz sanayi bölgesi bir yer. Sanayi bölgesi olduğu için her sınıftan insanın olduğu bir yerdi. Kozmopolit bir yerdi diyebilirim. Ve ticaretin çok hakim olduğu bir yerdi. Bu şekilde her sınıftan, her şehirden insanla çocukluğumdan itibaren tanıştım diyebilirim. Çerkezköy'deki en önemli noktalardan biri şu anki benim ortağım Yağız'la biz aynı apartmanda yaşıyorduk 6 yaşından beri. Ve çocukluktan beri her günümüz beraber geçti. Tamamen ticaret ortamının içerisinde olduğumuz için, yani fabrika bölgesinin, sanayi bölgesinin içinde olduğumuz için sürekli çalışma ortamı benim için hep ilgi çekici hale geldi. Ben ortaokuldan itibaren lisenin sonuna kadar yaz aylarında işte berber çıraklığından otobüs muavinliğine kadar birçok farklı iş yaptım. Para kazanma biraz ikinci adımdı ama doğal olarak bu alışkanlıktan dolayı işte kendi paramı kazanma, aileden destek almama, bunun çevrem tarafından sürekli takdir edilmesi, bu bende bir alışkanlığa dönüştü. Derslerim fena değildi. Bulunduğumuz ilçenin Anadolu Lisesi'nde okuyordum. İşte yazları da bir yandan çalışmaya devam ediyordum. Marmara Üniversitesi'ni kazanınca İstanbul'a geldim 18 yaşında. Burada da benim çalışma hayatım devam etti. Bir tur acentasında, tur organizatörlüğünden, dil merkezinde İngilizce öğretmenliğine, anketörlükten, çağrı merkezinde müşteri temsilciliğine kadar birçok farklı alanda çalıştım. Bir yandan da okulu bitirdim. Bunun yanında aynı üniversitede, Marmara Üniversitesi'nde global pazarlama üzerine de yüksek lisans yaptım. Üniversite öğrenciliğimle paralelde de aslında girişimcilik serüvenim başladı diyebilirim. Bizim üniversite projemiz vardı ve bu proje üzerine çalışırken bir kurumsal kimlik tasarımına ihtiyacımız oldu. Ve bu kurumsal kimlik tasarımına ihtiyacımız olduğunda bir ajans arayışımız oldu. Aslında ajansların bile yaptığını bilmiyorduk başlangıçta bu işi. Sonrasında ajans araştırması yaparken hangi ajansların kaliteli iş yaptığını görmek bizim için zorlu bir süreçti. Aslında burada yaşanan problem daha sonrasında Edvido fikrinin temelini attı. Bunu daha sonrasında ele aldık tabii ki. O dönemde globalde ve Türkiye'de ciddi rakiplerin olması ve o rakiplerle rekabet edebilmek için ciddi bariyerler olması o ilk startup'ın fail etmesinin sebeplerinden biriydi. Daha sonrasında da bu yaşadığımız problemin üzerine gittik. İlk startup'ımızın başarısız olması bizim için tecrübe açısından büyük bir avantajdı. Gerçekten nerede yanlış yaptığımızı gözlemleme fırsatı oldu. Bu fail sürecinden sonra birkaç farklı ürün fikrinin pivot etmesi sonucu Edvido, yani markalarla ajansları ve yazılım firmalarını buluşturan platform fikri ortaya çıktı. Daha sonrasında bu fikir için Şişli'de küçük bir ofis tuttuk ve bunun üzerine çalışmaya başladık. Daha sonrasında İTÜ Çekirdeğe kabul aldık. Orası gerçekten bizim için öğretici ve vizyon geliştirici bir yerdi. Orada da kuluçka girişimi olmamızın ardından İTÜ Çekirdek'te İTÜ Teknokent şirketi olarak Edvido fikri şirketleşti. Biz Edvido'ya ilk başladığımızda üniversite öğrencisiydik. Edvido'nun bu kadar büyüyeceğini tahmin ediyorduk. Bunun da sebebi gerçekten ciddi bir pazarda ve gerçek bir ihtiyaca çözüm üretiyor olması birinci en önemli sebebi. İkincisi de gerçekten globalde ciddi değerlemelere ulaşmış, ciddi cirolar yapan rakiplerin olması. Bu iki gösterge bize Edvido'nun potansiyelini gösteriyordu. Zaten biz MVP'yi tamamlamanın ardından direkt olarak hem marka yetkilileriyle hem de ajanslarla birebir görüşmeler yapıyorduk. Marka yetkililerine hani böyle bir platformu kullanır mısınız diye soruyorduk, kullanmalarını sağlıyorduk. Ajanslarla tek tek randevular alıyorduk. Ajanslara hem platformla ilgili fikirlerini soruyorduk hem de ücretsiz bir profil oluşturmalarını sağlıyorduk. Bu iki taraflı kullanımı sağlayıp iki tarafta da kullanıcı deneyimini takip ettik bir süre boyunca ve buna göre ürünü zenginleştirdik, geliştirdik. Bu iki taraflı takibi yaparken bir yandan da Edvido'nun Google arama motorlarında, Google gibi arama motorlarında görünürlüğünü yükselttik ve bu şekilde de aslında organik olarak markalar ve ajanslar bizim platformumuzu kullanmaya başladı ve ürün de bu bir önceki aşamadaki feedbacklerle zenginleşince doğal olarak platform inşa edilmiş oldu.
Edvido markaların, kurumların, derneklerin, kişilerin, yani kısaca özetlemek gerekirse proje sahiplerinin reklam, pazarlama ve yazılım projeleri için kendilerine en uygun dijital ajansları ve yazılım firmalarını bulabildikleri bir platform. Sistemin çalışma mantığı da çok basit. Özellikle proje sahipleri için web sitesine girdiklerinde bir teklif al butonları var. Bu teklif al butonuna bastıkları zaman sosyal medyadan PR'a, mobil uygulamadan web yazılıma, 3D modellemeden artırılmış gerçekliğe kadar birçok farklı alanda talep oluşturabiliyorlar. Taleplerinin detayını giriyorlar, bütçelerini giriyorlar, sektörlerini giriyorlar, iletişim bilgilerini ve iletişim tercihlerini giriyorlar. Ardından en uygun ajanslarla eşleşip aralarından bir tanesini seçip çalışmaya başlıyorlar. Hizmet verici tarafında, yani dijital ajans ve yazılım firması tarafında da ajanslar ve yazılım firmaları, yani hizmet verici olarak özetleyebiliriz bunları. Sistemden hangi alanda ihtiyaçlara çözüm üretiyorlarsa o konulara abonelik yapıyorlar. Mobil uygulamadan sosyal medyaya kadar 6 aydan 12 aya kadar değişen sürelerde abonelik yapıyorlar. Ve o alanlarda hizmet veriyorlar ve gelen talepleri yanıtlıyorlar. Müşteri sayılarını artırıyorlar bu şekilde. Bunun yanında Edvido'nun organik aramalarda liste sayfaları gerçekten önemli sıralarda yer alıyor. Ajanslar buralarda listelenerek referanslarını, portfolyolarını, geçmişte yapmış olduğu işleri de duyuruyorlar ve görünürlüklerini artırıyorlar. Edvido platformu iyi hizmet vericilerle proje sahiplerini bir araya getirmeyi amaçlayan bir B2B bir platform. Diyelim bir tekstil fabrikanız var. Bu tekstil fabrikası için bir tanıtım filmi çektirmek istiyorsunuz. Edvido'ya girdiğinizde teklif al formunu tıkladığınızda oradan video prodüksiyon kategorisini seçerek birkaç adımda formu doldurup kayıt olabilirsiniz. Daha sonrasında bu talebiniz için en uygun ajanslarla eşleşiyor. Bu ajanslar sizinle tercih ettiğiniz kanallar üzerinden iletişim kuruyor ve aralarından bir tanesini seçerek çekiminizi yaptırıyorsunuz. Bu normalde kimlerin bu işi yaptığını bulmak, görüşmeler, bunlar gerçekten ciddi zamana mal olan süreçler. Ama Edvido'nun onu birkaç dakikalık form doldurarak gerçekten o firmaların size ulaşmasını ve referanslarının incelenmiş firmaların size ulaşmasını sağlıyorsunuz. Sizin için süreyi çok kısaltıyor ve sonucundaki ortaya çıkan çıktının da iyi bir çıktı olma ihtimalini çok güçlendiriyor. Reklam, pazarlama ve yazılım alanında nasıl bir ihtiyacınız varsa Edvido'da bununla ilgili bir çözüm ortağı bulabilirsiniz. Örnek olarak bir web sitesine ihtiyacınız oldu. Teklif al formunda bir web sitesi talebinde bulunuyorsunuz. Sektörünüzü giriyorsunuz, çalışan sayınızı giriyorsunuz, projenin detayını giriyorsunuz. Birkaç adım ve birkaç dakika süren bir aşama bu. Daha sonrasında talebiniz en uygun ajanslarla eşleşiyor ve daha sonrasında aralarından birini seçerek çalışmaya başlıyorsunuz. Bunlar tabii bu hizmet vericiler tesadüfen orada bulunan hizmet vericiler değil. Bu hizmet vericiler Edvido'ya direkt olarak dahil olamıyorlar. Edvido ekibine en az 1 yıllık şirketleşmiş olduğunu kanıtlamaları, en az 3 çalışanı olduğunu kanıtlamaları ve en az 10 farklı firmaya memnuniyet yaratmış hizmet vermiş olmaları gerekiyor. Bu şartları sağlayan ajans ve yazılım firmalarını biz platforma dahil ediyoruz. Bu şekilde bir filtreleme yapmamızın en önemli sebebi freelancerların platforma dahil olmaması. Çünkü freelance çözüm ürettiği alanda gerçekten bu konuya çözüm üretmiş birçok farklı platform var. Biz alanımızda niş olmak istiyoruz. O yüzden başlangıçta freelancerlar dahil olamıyor. Onun dışında bu şartları karşılayamayan ajansları dahil ettiğimiz zaman zaten Edvido'nun çözmeye çalıştığı probleme hizmet etmiş olmuyoruz. Burada çözmeye çalıştığımız problem hem hızlı bir şekilde kaliteli firmalara ulaşıp iyi bir çıktı elde etmek. Bunun yanında kullanıcıların kendi panelleri var. Bu ajansları filtreleyebiliyorlar. Sektörlerine göre, referanslarına göre, portfolyolarına göre ve burada marka yorumlarını görebiliyorlar. Geçmişte yapılan işleri görebiliyorlar. Geçmişte yapılan işlerin detaylarını görebiliyorlar ve kendileri de ben bu ajanstan teklif almak istiyorum diye seçebiliyor. Yani eşleşme algoritmasının yanında girip filtreleyip tüm ajansları inceleyip çalışmak isteyeceği ajansı proje sahipleri kendi de seçebiliyor. Türkiye'de bu kadar büyümemizin en önemli sebeplerinden bir tanesi gerçekten Google aramalarında Edvido'nun liste sayfaları ciddi sonuçlar veriyor ve kullanıcılar araştırmaları sonucunda bizi buluyor. Bu doğal olarak da Edvido'ya bir domain otoritesi kazandırıyor. Ve biz bu domain otoritesini kullanarak Edvido'yu globalleştirmek istedik ve Edvido'nun kısa bir süre önce global sayfalarını aktif ettik. Bu global sayfalarını aktif etmemizin ardından İngilizce aramalarda, Prag'daki SEO ajanslarından Avrupa'daki animasyon stüdyolarına, Barcelona'daki PR ajanslarına kadar yapılan aramalarda ciddi gösterimler elde ediyoruz ve ciddi kullanıcılar bizi kullanıyor. Bugüne kadar 200'ün üzerinde global talep aldık ve haftada en az 5 global ajans şu an Edvido'ya kayıt olma isteğinde bulunuyor. İşte Çek Cumhuriyeti'ndeki Dyson firmasından Hollanda'da Tarım Girişimcileri Derneği'ne kadar birçok farklı kullanıcı bizi şu ana kadar kullandı. Bizim amacımız bunu ciddi anlamda artırarak başlangıçta
sektörümüzün yoğun olduğu İngilizce konuşan pazarlarda global rakiplerimizle ciddi anlamda rekabet etmek, daha sonrasında da İtalyanca, Fransızca, Almanca gibi pazarlarda lokalleşmek. Edvido'nun gelir modeli öncelikle hizmet almak isteyenler için tamamıyla ücretsiz. Hizmet verici tarafta ajans ve yazılım firması tarafında öncelikle hangi kategorilerde hizmet veriyorlarsa o kategoriler özelinde abonelik yapıyorlar. Mobil uygulamanın, sosyal medyanın, dijital reklamın, PR'ın hepsinin abonelik bedeli birbirinden farklı. Minimum 6 aylık olacak şekilde sisteme bir abonelik bedeli ödüyorlar. Daha sonrasında anlaşma yaparlarsa eğer anlaşma başına %10'luk bir komisyon bedeli ödüyorlar. Ve aynı zamanda arama motorlarında görünürlüğü gerçekten yüksek olan sayfalarda en üst sıralarda görünmek istiyorlarsa mavi tikli bir şekilde listelenmek için reklam alanlarında satın alabiliyorlar. Özellikle e-ticaret firmaları, sağlık sektöründen firmalar bizi ciddi anlamda tercih ediyor. Bugüne kadar platformumuzu Binance, Eczacıbaşı, Ülker, Arçelik, Decathlon, Zorlu Enerji, Cumhurbaşkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli iştirakleri kullandı. Biz her büyüklükten, her sektörden proje sahiplerine uygun çözüm ortağını bulabiliyoruz Edvido üzerinde. Edvido'nun kuruluş aşamasında biz hiç sermayemiz yoktu. Pandemide artan Google aramaları, evlere kapanma dolayısıyla değişen pazarlama alışkanlıkları Edvido'nun gerçek anlamda trafik sayısını ve büyümesini artırdı. Bu büyüme artınça, kullanıcı sayımız artınca biz bunu devam ettirebilmek için bir yatırım arayışına girdik. Bu yatırım ihtiyacımız doğduktan sonra Keiretsu Forum Melek Yatırım ağında bir sunum yaptık. Burada da Escort Teknoloji AŞ iştiraki Alesta Yatırım'ın yönetim kurulu başkanı Halil İbrahim Özer'le tanıştık. Halil İbrahim Özer'in de bizi yönlendirdiği Sertaç Özinal ve Korun Teknoloji'den Figen Hanım'la beraber ilk yatırım turumuzu biz $580.000 değerlemeyle kapattık. Alesta Yatırım'dan ilk yatırımımızı almadan önce Edvido'nun bir büyüme ivmesi vardı. Biz bu büyüme ivmesini devam ettirebilmek için ilk yatırımımızı aldık. Bu ilk yatırım da gerçekten bizim tüm süreçlerimizi bizim açımızdan kolaylaştırdı ve bu yatırım süresinden sonra global açılımımızı yapabilecek, Türkiye'de ciddi markaların bizi kullandığı, ciddi ajansların bizi kullandığı bir platform haline geldik. Yani bizi emekleme aşamasından alıp ciddi bir platform haline getirdi. Bir de 6 ay önce bir köprü yatırımı aldık yine mevcut yatırımcılarımızdan. Bu köprü yatırım sonrası sektörün en önemli içerik sitelerinden ve bizim trafik anlamında rakibimiz olan dijitalajanslar.com'u bu köprü yatırımla bir kısmında öz kaynaklarımızı karşılayarak satın aldık. Bu da gerçekten bizim de Türkiye'de bulunduğumuz alanda büyümemizi biraz daha hızlandıran bir satın alım oldu. Çok kısa sürede biz bunun etkisini gördük. Şimdi de şu anda bir yatırım turundayız. Önümüzdeki dönemde de bu yatırım turunu sonuçlandırarak bu yatırımla beraber global büyümemizi ciddi anlamda hızlandırmayı planlıyoruz. Sadece girişimcilik üzerinde değil, tüm başarılı insanların en önemli ortak özelliği çok çalışmak. Ben bugüne kadar bir istisnasını görmedim. Bu herkes tarafından da zaten kabul edilebilir bir durumdur. Bunun dışında startup kurmak isteyen girişimcilere özel bir tavsiye vermek gerekirse, öncelikle gerçekten farklı yeteneklerde ama birbiriyle uyumlu bir ekiple yola çıkmaları gerekiyor. Teknoloji ekibini içeride bulundurmaları gerekiyor. Bunun yanında fikirlerini her platformda, her aşamada ifade etmekten ve feedback almaktan çekinmemeleri gerekiyor. Benim çok sevdiğim bir söz vardır. Hannibal Barca'nın bir sözü, ya bir yol bulacaksınız ya bir yol yapacaksınız diye. Özellikle startup kurmak çok problemli bir süreç. Bu problemli süreçte problemlere odaklanmak yerine çözüme odaklandıkları zaman bir startup fikrinin başarılı olma ihtimali daha da artıyor diyebilirim. Fikir aşamasının da veya büyüme aşamasında kendine göre zorlukları var. Fikir aşamasında henüz filizlenmemiş bir fikre potansiyel ekip arkadaşlarınızı, müşterileri, yatırımcıları ikna etmek gerçekten zorlu bir süreç. Bunun farkıyla bu adımın daha zor olduğunu söyleyebilirim. Büyüme aşamasında da şirket dışından gelen süreçlere karşı bir refleks geliştirmeniz gerekiyor. İşte ekip içi motivasyonu sağlamanız gerekiyor, büyüme sürekliliğini sağlamanız gerekiyor. Yönetimsel süreçler biraz daha ciddileşiyor. Büyüme aşamasında zorlukları bunlar diyebilirim. Bizim de bu büyüme sürecini ortağım Yağızcan ve Batuhan Azar ile iyi bir şekilde yürüttüğümüzü düşünüyorum.